Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Gül kurusu pembe ve krem tonlarında. Her iki ipim de Kartopu Flora'nın, krem ipim K18 numara. Hemen şöyle kaldırdım. Bu gül kurusu pembe ipimde bunun kağıdını atmamıştım. Renkli iplerin çünkü kodlarını unutuyorum. K760. İplerimi şöyle bir kenara aldım. Patiğimde hanımlar böyle kısa iki tane şiş kullandım. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Hemen modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel bir model yaptım. Haroşa örgüden oluşan bu şekilde patiğimizin tabanını da yine göstermek istiyorum. Hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Çok şık, çok güzel bir model oldu. Gördüğünüz üzere ayakta da oldukça rahat. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler arka haroşa sayısını artırabilir. Ayrıca bu ön bölümde ben 26 ilmek olana kadar artırdım. 28 ya da 30 ilmek olarak da yapabilirsiniz. Daha küçük yapmak isteyenler de 24 ilmek olarak artırmalarını yapabilirler. Örerken de sizlere hatırlatacağım zaten hanımlar. Patiğimize burun kısmından başlıyoruz. Hemen krem ipimle başlayacağım. 6 ilmek atarak hanımlar ben patiğime başladım. Şöyle 6 adet ilmeğimi atacağım. Baştan sona haroşa örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Sadece modelli tarafında biraz farklılık var, size anlatacağım zaten. Şöyle 4 ilmeğim oldu. 5 ve 1 ilmek daha atıyorum. 6 adet ilmeğimi attım. Hemen ipimin ucunu şöyle bağlayayım. Bir tane düğüm attım buraya. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar, haroşa örgüyü ben örgümün hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri döndük. Hanımlar şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde şöyle kabul ediyorum ön yüzde olduğumuzu. Başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi artırmalarımıza başlayacağız. Artırmalarımızı ön yüzde ilk 2 ilmekten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ipimi şöyle parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek atıyorum. Bakın sağ taraftan ilk artırmamı yaptım. Şimdi 2 ilmek daha ördüm. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Şimdi de sol taraftan artırmamı yapıyorum. İlmeğimi attım buraya. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde artırmamızı yaptık. 8 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Arka yüzde artırma işlemi yok hanımlar. Arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa yani düz olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri döndük, ön yüzdeyiz yeniden. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 2 ilmekten sonra yeniden ipimi parmağıma dolayıp artırmamı yapıyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Artırmamı yapıyorum yine. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz yine. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Artırma işlemi yapmıyorum arka yüzde. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Tekrardan ön yüzdeyiz. Artırmaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ardından ipimi parmağıma dolayıp bir adet ilmek attım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Yine artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Gördüğünüz üzere artırma işlemlerini ön yüzde yapıyoruz hanımlar. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artırıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerin tamamını normal haroşa olarak örüyoruz. Şimdi hanımlar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde tekrar artırmalara devam edeceğiz. Ben bu patiğimde 26 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Sonra modelimi kurdum. Dediğim gibi daha büyük yapmak isteyenler 28 ya da 30 ilmek olana kadar artırabilir. Küçük yapmak isteyenler de 24 ilmek olana kadar artırmalarını yapabilirler. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim hanımlar. Ardından da modelimize başlayalım birlikte.
Evet hanımlar, ben toplamda 26 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de ilmeklerimin tamamını haroşa ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz, modelimize başlayacağız hanımlar. Modelimizi yapabilmek için hemen pembe ipimin ucunu şöyle krem ipime bağlıyorum. Buraya şöyle 2 tane bir düğüm atıp pembe ipimi sabitliyorum. Hanımlar, bu modelimiz 2 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Dilerseniz 26 ilmek yapın, dilerseniz 24 ilmek yapın. İsteyen 30 ilmek yapsın. Model tam denk gelecektir. Bunu da belirteyim. Öncelikle hanımlar, ilk kenar ilmeğimi öreceğim. Normalde ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeklerimi örmeden alıyordum. Fakat ilk geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Sonrasında hanımlar, önde 2 tane ilmeğim var. 2 ilmek üzerinden işlem yapacağız. Birinci değil, ikinci ilmeğimin hemen şu aradan giriyorum. Bakın, ilmek arasından girdim. Buradan ipim ile şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Bakın, pembe bir ilmek çıkartıyorum aradan. Ardından ipimi şişime bir kere doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. İlk modelimizi yaptık. Geldik ikinci modelimize. Bakın, 2 ilmekten 3 ilmek çıktı. İlmek sayıları artıyor gibi görünebilir fakat arka yüzde toplayacağız. Tekrar önde 2 adet ilmeğim var. 1, 2. Şu ikinci ilmeğin aradan şöyle giriyorum. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeği ikisini birden keserek örüyorum. Modelimizin ön yüzde ilk sırası böyle hanımlar. Şimdi yeniden öndeki adet ilmeğim var. İkinci ilmeğin aradan girdim. Şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere doladım ve öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Yeniden öndeki 2 ilmeğimin aradan şöyle girdim. Buradan pembe ipimle bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Devam ediyorum. Yine öndeki ikinci ilmeğimin aradan girdim. Bir adet ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Sıra sonuna kadar hanımlar bu işlemi yapacağız. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor hanımlar. İlk sırası ön yüzde böyle kuruluyor. Bu şekil. Yine öndeki 2 ilmek üzerinden işlem yapıyorum. İpimi şişime doladım ve bu 2 krem ilmeği birlikte pembe ipimle keserek örüyorum. Yeniden öndeki 2 ilmeğin arasından girdim, ilmek çıkarttım, ipimi şişime bir kere doladım ve öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Yeniden öndeki 2 ilmeğimin aradan girdim, bir adet ilmek çıkarttım, ipimi şişime doladım. Bu şekilde. Son 2 ilmeğimi bakın. Son modelimi yapacağım buradan. Yine ikinci ilmeğin aradan girdim. İpimi şişime doladım. Bu 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Son bir kenar ilmeğim kaldı. Bunu da düz olarak ördüm. Ön yüzde modelimin ilk sırasını tamamladım. Geri dönüyorum. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde yapacağımız işlem şöyle. İlk kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. İpim karşı tarafta, yani patiğimizin ön yüzünde duruyor şu anda. Karşıda duracak. Tam bu ortadaki ilmeğimi alıyorum hanımlar. Bakın üçerli ilmeklerimiz grup halinde görünüyor. Şimdi öndeki üçlü ilmeğimi tam ortadaki ilmeğimi alıyorum. İpim karşıda hanımlar. Bu ilmeğimi hemen önündeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum şöyle. Gördüğünüz gibi sağ şişimi aldım örmeden. İpimi kendime doğru alıyorum. Öndeki 2 pembe ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Bakın, burada yeniden 2 adet ilmeğimiz kaldı. Yine ipim karşıda. Şu öndeki üçlü ilmeğim vardı. Bu ortanca ilmeğimi bu önündeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Sağ şişime aldım. İpimi kendimden yana doğru alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. İkinci modelimizde yaptık hanımlar. Geldik bir diğerine. Bakın, yine üçlü burada grubumuz var. Tam ortadaki ilmeğimi alıyorum. Önündeki ilmeğin üzerinden atlatıp şöyle başa getirdim. Bu defa ipi kendime doğru aldım. Bu ikili ilmeği tersten keserek örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. Ortadaki ilmeğimi, ipim karşıda tabii ki bu arada. Ortadaki ilmeğimi hemen önündeki ilmeğin üzerinden atlattım. İpimi kendime doğru alıyorum ve hemen yandaki 2 pembe ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Yeniden bakın, ortadaki ilmeğimi ilk ilmeğimin üzerinden atlattım. Sağ şişime aldım. Örmeden aldım. İpimi kendimden tarafa doğru alıyorum ve öndeki 2 ilmeği tersten keserek örüyorum. Yeniden ipim karşıda. Ortadaki ilmeğimi ilk ilmeğimin üzerinden atlatıp şöyle sağ şişime aldım.
İpimi kendimden tarafa doğru alıyorum ve öndeki 2 ilmeği tersten keserek örüyorum. Sıra sonuna kadar hanımlar üçerli gruplu olan ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Modelimizin arka yüzde ikinci sırası da bu şekilde yapılıyor. Yine ortadaki ilmeğimi aldım. İlk ilmeğimin üzerinden atlattım. İpimi kendime doğru alıyorum. Öndeki 2 ilmeğimi tersten kesiyorum. İpi kendime doğru aldım. Pembe ilmeklerimi tersten kestim. Yeniden son modelimi yapacağım. Ortanca ilmeğimi ilk ilmeğimin üstünden atlattım. Pembe ipimi kendime doğru aldım. Öndeki 2 pembeyi tersten keserek ördüm. Kenar ilmeğimi de hanımlar arka yüzde ters ördüm. Arka yüzde ikinci sıramı tamamladım. Geldik modelimizde ön yüzdeyiz ve 3. sıramızdayız. 3. sıramızda hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzde ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar düz örüyorum. Modelimizin 3. sırasında yapacağımız işlem bu hanımlar. Tamamen ilmekleri sıra sonuna kadar düz öreceğiz. Zaten 4 sıra dediğime bakmayın. Modelin 1. ve 2. sırasında model kurulumu yapıyoruz. 3. ve 4. sırasında işlem yok hanımlar. Ön yüzdeyiz. Düz örgü örüyorum. Birazdan arka yüze geçeceğiz ve arka yüzde de ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Yine kenar ilmeğimi de ön yüzdeyim. Düz olarak ördüm. Bu şekilde. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyim. Yine arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk ilmeğimi. Devamında gelen ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters öreceğim hanımlar. Modelimizin 4. ve sonuncu sırası da böyle yapılıyor. Her 4 sırada bir modeli tekrar edeceğiz. Pembe ipimiz ile ilk modelimizi böylece tamamlamış oluyoruz. Son kenar ilmeğim kaldı. Bunu da yine ters olarak ördüm. Arka yüzde 4. sıramı tamamladım. Şimdi ilk modelimiz bitti hanımlar. Ön yüzdeyiz. İp değişikliği yapıyorum. Bu defa aynı modeli aynı şekilde krem ipimle kuracağım. Bir pembe bir krem olarak modelimizi yapacağız hanımlar. Yine ilk ilmeğimi ip geçişi olduğu için krem ipimle örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğim var. 1, 2. İkinci ilmeğin aradan giriyorum. Krem ipim ile şöyle bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi pembe ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Yeniden öndeki 2 ilmeğim var. 1, 2. İkinci ilmeğin aradan girdim. Krem ipim ile ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum ve öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. Önde 2 ilmeğim var. İkinci ilmeğin aradan girdim. Buradan 1 adet ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum ve öndeki 2 pembe ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Sıra sonuna kadar hanımlar bu işlemi tekrar edeceğiz. Pembe modelimizi nasıl yaptıysak pembe ipimizle krem ile de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Aynı modeli tekrar ediyoruz. Öndeki 2 ilmeğimin aradan girdim. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 pembe ilmeğimi kesiyorum. 2 ilmek üzerinden böyle işlem yapıyoruz. Öndeki 2 ilmeğimi yine kestim. Tekrardan bakın ikinci ilmeğin aradan girdim. Krem ipimle bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 pembe ilmeğimi kesiyorum. Gayet kolay hanımlar gördüğünüz üzere. Bakın son ilmeğim, son modelimi yapıyorum şu anda. Yine aradan girdim, ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki 2 pembe ilmeğimi keserek ördüm. Kenar ilmeğim var. Bunu da düz olarak örüp ön yüzde 1. sıramı tamamladım. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyim. 2. sırayı yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine bakın ilmeklerimiz üçerli grup halinde görünüyor zaten. Bu ilk üçlü ilmeğim hanımlar. İpim bakın karşıda. Ortanca ilmeğimi ilk ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. İpimi kendime doğru aldım. Hemen öndeki 2 krem ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. Ortadaki ilmeğimi alıyorum. Hemen önündeki ilmeğin üstünden şöyle atlatıp bu ilmeğimi sağ şişime alıyorum. Bakın örmeden. İpimi kendime doğru alıyorum ve öndeki 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Devam edeceğim. Yine ortadaki ilmeğimi ipim karşıda tabii ki bu arada.
Ortadaki ilmeğimi ilk ilmeğimin üzerinden atlatıp örmeden sağ şişime aldım. İpimi kendimden yana doğru alıyorum. Öndeki iki ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Sıra sonuna kadar hanımlar bu işlemi tekrar ediyoruz. İkinci modelimizin ikinci sırası böyle yapılıyor. İlk modelimizi pembe ile yapmıştık. İkinci modelimizi krem ipimiz ile yapıyoruz. Devam ediyorum. Yine ortanca ilmeğimi ilk ilmeğimin üzerinden atlattım. İpimi kendime doğru alıyorum ve öndeki iki krem ilmeği tersten keserek örüyorum. Modelimizin hepi topu bu kadar hanımlar. Çok şık durdu. Patiğe de çok yakıştı. Ben çok beğenerek yaptım. Bu modeli çok sevdim. Umarım hanımlar sizler de beğenirsiniz. Hatta 5 şişe de uygulayabilir miyim diye düşünüyorum şu anda bu modeli. Devam ediyorum. Yine ortanca ilmeğimi ilk ilmeğimin üzerinden atlattım. İpimi kendime doğru aldım. Öndeki iki ilmeği tersten keserek örüyorum. Son bir kenar ilmeğim kaldı. Bunu da ters ördüm. Arka yüzde ikinci sıramı tamamladım. Geldik ön yüze. Modelimizin 3. sırasında. Hanımlar yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüzde 3. sırada ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum hanımlar. Modelimiz bu kadar. Devam ediyorum yine. Model iyice görünsün diye kesmedim buraları. Sırasıyla sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Modelimizin 3. sırası bu. Devam ediyorum yine düz örmeye sırasıyla. Ve sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Modelimizde 4. ve sonuncu sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde devamında gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Böylece hanımlar ikinci modelimizin 4. ve sonuncu sırasını da tamamlamış oluyoruz. Modelimiz bundan ibaret. Gayet kolay, örmesi zevkli bir model. Umarım iyi de anlatabilmişimdir. Bu şekilde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi bakın iki modeli tamamladık. Şimdi ip geçişi yapacağız. Aynı şekilde pembe ipimizle 3. modeli kuracağız. Yine şöyle model üzerinde göstereyim hanımlar. Pembe ipimizle de yine aynı modeli 3. kez yapacağız. Ardından krem ile, ardından pembe, krem, pembe. Yani bu şekilde toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model yapacağız hanımlar. Bu şekilde bu ölçü benim elime göre tam geldi hanımlar. Sizler de benimle aynı sayıda yapabilirsiniz. Ya da bir model fazla ya da bir model eksik de yapabilirsiniz artık. Ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hanımlar hep birlikte bu ön bölümdeki modelli tarafı tamamlayalım. Gelelim. Sonra da birlikte bu bilek bölümüne geçelim. Evet hanımlar, ben toplamda 7 tane modelimi yaptım. Geldim. Şimdi bu bölümü yapacağız hanımlar. Burada krem ipimizle 3 sıra haroşa öreceğiz. Hemen buraya krem ipimi alıyorum alttan. Krem ile devam edeceğim. Haroşa örgü öreceğiz. Kenar ilmeğim ip geçişi olduğu için örüyorum. Hemen yanına bir ilmek daha ördüm. İkinci ilmeğimden sonra hanımlar pembe ipimizle de artık burada işimiz bittiği için pembe ipimi hemen kesiyorum. Şöyle pembe ipimin ucunda krem ipime düğüm atayım ki patiğimiz sökülmesin, açılmasın diye. Şöyle buraya 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. Bu aşamada hanımlar ilmeklerimin tamamını bu şekilde haroşa yani düz olarak öreceğim. Örerken de şu pembe ipimin ucunu gizleyerek götüreyim. Bir de sonradan ip gizleme işleriyle de uğraşmayalım. Böyle. Bildiğiniz haroşa örüyoruz hanımlar. Sırasıyla ilmeklerimin hepsini krem ipim ile düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi de geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimin tamamını yine aynı şekilde düz öreceğim. Dediğim gibi buraya haroşa düşmesi için hem ön hem arka yüzde ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Hani videonun başında da dediğim gibi haroşa örgüyü her iki taraftan ters örenler buraları ters örecekler. Artık nasıl örgü tekniğiniz varsa ona göre ayarlayabilirsiniz hanımlar bu bölümleri. Bu şekilde. Yine sonuncu ilmeğimi de örüyorum. Şimdi geri döndük. Şöyle baktığımız anda hanımlar burada krem ipimizle bir diş haroşamız oluştu bile. Bu bölümde toplamda 3 diş haroşamız olmalı hanımlar. 3 diş. Bir dişini birlikte yaptık. Şimdi 2 diş haroşa daha bu bilek bölümüne örelim gelelim. Sonra da burada bir kesimimiz olacak. Size kesimi anlatacağım.
Evet hanımlar, burada 3 diş haroşam olana kadar ördüm ve geldim. Bakın 1, 2, 3. Şimdi bilek bölümünde burada kesimimiz var. Onu göstereceğim. Öncelikle hanımlar kenarda 10 adet ilmeğimi yine haroşa olarak öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 10 ilmek. Bu 1. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın kenara 10 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi orta kısımda kesimlerimiz var hanımlar. Ortada ilmek keseceğiz. Bu sol tarafta da 10 ilmek kalacak. Bakın şu ilk kesimimi yapıyorum. Şöyle ilmekleri ikişer ikişer toplayarak kesim yapıyorum. Şu ikinci kesimimi yaptım. Şu 3. Şu 4. 5. Şöyle baktığımız anda bir ilmek daha kesiyorum. 6. Burada 6 ilmeğimi kestim hanımlar. Şişimiz, ilmeğimi sol şişime alıyorum. 6 ilmek kestim arada. İlk başa 10 ilmek örmüştük. Şöyle baktığımız anda 2, 4, 6, 8, 10. Bu sol tarafta da 10 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu yanlarını yapacağız hanımlar. Öncelikle patiğimizin bu sol yanını yapacağız. Sonra da sağ yanını yapacağız. Önce buradaki 10 ilmeğimiz bekleyecek. Yedek işiniz yoksa bir tığ yardımı ile ilmeklerin içinden ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Yedek işiniz varsa da hanımlar ilmekler bu şişte bekleyebilir. Diğer şişle devam edeceğiz çünkü. Şöyle ilmeklerim bekleyecek burada. Öncelikle bu ilk ilmeği aldım. Şişimdeki ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Dediğim gibi önce sol tarafı yapıyoruz hanımlar. Buradaki 10 ilmek üzerinden haroşalara devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine hanımlar ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Yani düz olarak öreceğim. Devam ediyorum yine. Şimdi tekrar geri döndük. Şimdi baktığımız anda hanımlar buradaki ilk 3 diş haroşamız patiğimizin ön bölümünde yaptığımız haroşamızdı. Ondan hariç şimdi burada bir diş haroşamız oldu. Burada 4 diş haroşamız olana kadar öreceğiz hanımlar. Bir diş haroşamız oldu. 4 diş haroşa olana kadar öreceğiz. Sonra da artırmalarımızı yapacağız. Yine devam ediyorum ilmeklerimi örmeye. Böyle hepsini haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde de ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde hanımlar haroşalara devam ediyoruz buralarda. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Baktığımız anda burada 2 diş haroşamız oldu. Şu 3 diş haroşadan hariç 2 diş haroşamız oldu. Dediğim gibi 4 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz. Yine ilmeklerimi ön yüzde düz olarak örüyorum. Artırmalarımız olacak sonrasında çünkü. Geri döndüm. Yine arka yüzdeyim. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki 10 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi 3 diş haroşamız oldu. Bir diş haroşa daha öreceğiz hanımlar. Ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bir diş haroşamız olacak böylece. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Burada da yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın burada ilk 3 haroşadan hariç 4 diş haroşamız oldu. Burada artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Şöyle ki öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım ilk ilmeğimi. Sonrasında hanımlar artırmayı şöyle yapacağız. Hemen önündeki bakın haroşa ilmeğim var bir düz. Bu ilmeğimi şu haroşa olan bölümüne şurasına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Bakın buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Sonra sıradaki ilmeğimi de yine düz örüyorum. Devamında gelen ilmeklerimi yine haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Bir ilmek kenardan artırdık. Şişimizde şu anda 11 adet ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Artırma işlemini ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar 11 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz yine. Aynı işlemi tekrar edeceğiz hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen önündeki ilmeğimi bakın şurasına girerek, şurada yeri var zaten bakın. Şuraya giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi yine haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Böylece 12 adet ilmeğimiz oldu hanımlar. Artırmamızı yaptık. 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Burada da yine arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde 12 ilmeğimizin tamamı haroşa örülüyor. Ön yüzde artırma yapıyoruz. Arka yüzde
tamamen ilmeklerin hepsini haroşa olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyiz. Artırmaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen öndeki ilmeğimin burasına girerek buradan aldığım ilmeğimi örüyorum. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 13 ilmeğimiz oldu hanımlar böylece. Arka yüze döndüm. Arka yüzde yine ilmeklerimin tamamını haroşa olarak öreceğim. Gördüğünüz üzere artırma işlemi de gayet kolay. Geri dönüyoruz. Artık son kez artırma yapacağız hanımlar. Çünkü böylece şişimizde 14 ilmeğimiz olacak. Kenar ilmeğimi yine aldım. Hemen önündeki ilmeğimi bakın şurasına giriyorum. Bakın şöyle girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Devamında gelen ilmeklerimi de yine düz yani haroşa olarak örüyorum. Hanımlar böylece şişimizde 14 adet ilmeğimiz oldu. Artık artırma işlemi yapmayacağız. Patiğimizin kenarına 14 ilmek üzerinden haroşa örmeye devam edeceğiz. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine ilmeklerimin tamamını arka yüzde haroşa olarak öreceğim. Dediğim gibi 14 ilmeğimiz oldu ve artırma işlemine son veriyoruz artık. 14 ilmek üzerinden devam ediyoruz bu şekilde. Hanımlar şöyle baktığımız anda bakın şeklimiz böyle görünüyor burası. Burada oval bir görüntü oluştu. Yani şu şekli verebilmek için böyle bir işlem yaptık. Bu ilk 3 diş haroşamız zaten ön bölümde yaptığımız haroşaydı. Onun haricinde burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diş haroşamız oluştu. Hanımlar ben bu patiğimin bu kenarına bu ön bölümdeki 3 diş haroşa hariç 15 diş haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldim. Sizler bu aşamada hanımlar ölçüyü ayağınıza göre yapmanız gerekiyor. O şekilde örmeniz gerekiyor. Şöyle ki bakın boş bir manken ayağının üzerinde göstereceğim. Şimdi burundan itibaren şöyle patiğinizi tutun. Şöyle ucunu. Arka bölümünü sevgili hanımlar bu topuğunuzun kenarına gelene kadar yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi ben 15 sıra 15 diş haroşa ördüm. Tam geldim. Belki siz 16, belki 13, belki 15 yapacaksınız. Benim gibi. Artık bilemiyorum. Sizin ölçülerinize göre bu değişiklik gösterebilir. Şimdi hanımlar hep birlikte bu sol kenarımızı 14 ilmek üzerinden örelim. Gelelim. Sonra da birlikte sağ kenarımızı yapalım. Evet hanımlar patiğimin sağ kenarını yaptım. Geldim buraya 15 sıra haroşamı ördüm. Şimdi ilmeklerimi keseceğim hanımlar. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Hanımlar çok sıkı bir kesim yapmayalım. Hafif esnek bir kesim yapalım. Çünkü topuğumuzu yaparken bu kesim yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlmekleri rahat çıkartabilmek adına böyle esnek bir kesim yapmak önemli. Bu şekilde gördüğünüz gibi ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Bu şekilde. Birazdan hanımlar sağ kenarımıza başlayacağız. Şöyle bir ilmeğim kaldı. Bunu da yine alıyorum. Böyle kesiyorum. Burası açılmasın diye. Buraya bir tane de zincir çektim. Bir miktar hanımlar şöyle ip bırakacağım ucunda. Çünkü tekrar ip bağlayacağız buraya. İp bağlanacak kadar yer kalsın. İpimi kestim. Bu şekilde. Sol kenarımız gördüğünüz gibi tamamlandı. Şimdi sağ kenara geçtik. Burayı da arkadan örmeye başlayacağız hanımlar. En son ön yüzden örerken kesim yapmıştık. Devamında arka yüzden yapacağız hanımlar. Şöyle ipimi arka yüzden ekleyerek örmeye başlayacağım. Şöyle öncelikle bir ilmek ördükten sonra ipimin ucunu şöyle arka yüze doğru getiriyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Yine haroşaya devam ediyoruz. Bu aşamada bu ipimin ucunda hanımlar şöyle düğüm arka yüzde kalsın diye arkadan hani düğüm atıyorum sökülmesin diye buraya 2 tane bir düğüm atıyorum. Sonrasında yine devamında gelen diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak yani düz olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Yeniden geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Buraya baktığım zaman hanımlar burada 10 ilmeğimiz vardı. 10 ilmek üzerinden 4 diş haroşa öreceğiz. Burada 1 diş haroşamız oldu. 3 diş haroşa zaten bu alttaki önde yaptığımız haroşamızdı. Buraya da böyle 4 diş haroşamızı yapacağız hanımlar. Şu anda 1 diş haroşamız var. Ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi örünce 1 diş haroşa oluyor. Yine ilmeklerimi 10 ilmeğimin tamamını ördüm. Geri dönüyorum. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri döndük. Burada hanımlar bakın 2 diş haroşamız oldu. Devam edeceğim. Yine ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde.
Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi düz örüyorum. Devam ediyorum örmeye. Tekrar geri döndüm hanımlar. Burada hani 3 diş haroşamız vardı. Sonradan baktığımızda da 3 diş haroşamız daha olmuş. Bir diş daha öreceğim. Ondan sonra 4 diş haroşam olduktan sonra burada da yine artırmalara başlayacağız. Sol kenarda olduğu gibi. Burada da yine artırmalarımızı yapacağız. Geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Tekrar geri dönüyoruz. Şimdi baktığımızda da buraya 4 diş haroşamız oluştu. Şimdi artırmalarımızı yapacağız hanımlar. Bunun için şöyle önce kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi yine kenardan artıracağız bilek bölümünden. Bakın yine sonuncu ilmeğimi ördüm hanımlar. Burada bakın sonuncu ilmeğim derken son bir ilmek kalana kadar ördüm. En son hanımlar şuradaki ilmeğimin kenarına bakın şuraya şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum bakın. Bir önceki haroşam tekrar edeyim burayı. Şöyle bıraktım. Burada bakın bir önceki örmüş olduğum ilmeğimin altındaki şu kenarıma şişimle giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Son kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İlk artırmamı yaptım. Şişimde 11 ilmeğim oldu. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. 11 ilmeğimizin tamamını haroşa olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri döndük. Yine hanımlar son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Artırmamızı yapacağız ön yüzde. Bakın son bir ilmeğim kalana kadar ördüm. Hemen buradaki ilmeğimi yine alıyorum. Bakın örmüş olduğum haroşamın önündeki şu ilmeğimi alıyorum. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine düz ördüm. 12 ilmeğimiz oldu şimdi de. Geri dönüyorum. Arka yüzde 12 adet ilmeğimizin hepsini böyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi tamamen düz örüyorum. Düz derken haroşa örüyorum yani. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Haroşa artırmaya da devam edeceğiz yine. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim tekrardan. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Yine şu bir önceki ilmeğin altına şuraya giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi yine bu şekilde gördüğünüz gibi hanımlar düz ördüm. Sonuncu ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böylece 13 ilmeğimiz oldu şişimizde. Geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını yine haroşa yani düz olarak örüyoruz. Şu anda 13 adet ilmeğimiz oldu. Ön yüzdeyiz. Sonuncu kez artırmamızı yapacağız. 14 ilmek olacak bu sıramızda hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım yine. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son kez artırmamızı yapacağız. Diğer kenarda da yine 14 ilmek olana kadar artırmalarımızı yapmıştık. Burada da aynı şekilde. Bakın son bir ilmek kalana kadar ördüm. Hemen bir öndeki ilmeğin şu önüne şöyle giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde. Bu kenarımızda da böyle artırmalarımızı yaptık. Görüntü itibariyle de şeklimiz böyle. Şimdi 14 ilmek üzerinden haroşalara devam edeceğiz hanımlar. İlk 3 haroşa patiğimizin ön bölümündeydi. Sayalım sonrasında kaç haroşamız olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haroşamız olmuş. Hanımlar biz bu sol kenara 15 diş haroşa olarak yapmıştım. Ben yapmıştım daha doğrusu. Bu sağ kenarı da aynı sayıda yapacağım. Kenarları eşit olsun diye. Şimdi hep birlikte sizler de artık sol kenara kaç diş haroşa yaptıysanız sağ kenara da aynı diş haroşalarınızı yapın gelin. Sonra birlikte kesimimizi yapacağız ve patiğimizin kenarlarına başlayacağız. Evet hanımlar patiğimin sağ kenarında yaptım. Burada da 15 diş haroşam oldu. Sol kenarı yaparken ön yüzde kesim yapmıştık. Sağ kenarı yaparken de hanımlar böyle arkaya dönüyorum. Arka yüzde kesimimi yapacağım. İpimiz bu bilek bölümünde kalmayacak. Kenarda kalması gerekiyor çünkü. Şöyle ilmeklerimi yine ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Yine gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Diğer tarafta olduğu gibi. Topumuzu yaparken ilmek çıkartacağız. İlmekleri çıkartırken zorlanmayalım. İkişer ikişer ilmeklerimi kesiyorum. Bir ilmeğim kaldı. Yine onu da aynı şekilde kestim. Buraya yine bir tane şöyle bir zincir oluşturuyorum. Daha yok, beceremedim. Şöyle hatta 2 tane zincir çekelim. Bayağı bir sağlam olsun kenarımız. İpimi kesiyorum artık.
Evet hanımlar, patiğimizin üst bölümünü böylece bitirmiş olduk. Şöyle baktığımız anda üst bölüm tamamlandı. Şimdi patiğimizin hanımlar bu şeylerini yapacağız. Kenarlarından ilmekler çıkartacağız. Kenarlarımızı yapacağız. Bunu da şöyle yapıyoruz hanımlar. Burada hani bir miktar ip bırakmıştık. İpimi buraya ekliyorum. Şöyle buraya önce şöyle bir düğüm atıyorum. Şimdi buradan kenarlardan ilmekler çıkartacağız hanımlar. Bu bölümde misinalı şiş kullanabilirsiniz. Bakın şöyle örnek olarak göstereyim. Şu tarz misinalı şişlerden kullanabilirsiniz. Bu şekilde yine iki şişle devam etmiş olursunuz. Fakat ben bu şişleri kullanmakta zorlandığım için normal böyle kısa şişlerimle patiğimin bu kenarlarını yapacağım hanımlar. Öncelikle hemen ipimi buraya bağlamıştım en son. Yapacağımız işlem şöyle kenar ilmek yerlerine girerek bakın. Sıradaki kenar ilmek yerine girdim. İlmek çıkartıyorum. Bakın kenar ilmek yerlerine girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Bakın burada 4 ilmeğim oldu. Şu 5. ilmeğim sırasıyla ilmek çıkartıyoruz hanımlar. Şu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pembe kenar ilmek yerlerine de girdim. Yine ilmeklerimi çıkarttım. 20 ilmeğim oldu. Bakın hanımlar 2 pembe 2 krem olacak şekilde yine kenar ilmek yerlerim var. Buralardan yine ikişer ikişer ilmekleri çıkartmaya devam edeceğim. 20 ilmeğim olmuştu. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve son kenar ilmeklerim şurada hanımlar 43. Bu kenardan 43 tane ilmek çıkarttım. Siz bu haroşa sayılarını fazla yaptıysanız hanımlar 44, 45, 46 ilmek de çıkartabilirsiniz. Az yaptıysanız 41, 42 ilmek de çıkabilir. Geldik patiğimizin burun bölümüne. Burun tarafında hanımlar patiğimize başlarken buraya toplamda 6 ilmek olarak başlamıştık. 6 ilmek başladığımız yerden 6 ilmek çıkartacağız hemen bu bölümden. Şöyle 6 ilmek attığım yerden kenar ilmek yerlerim hemen buralarda. Böyle kenar başlangıç yeri biraz sık olduğu için tığım ile ilmek çıkaracağım hanımlar burada. Bunu da bir diğer şişime takacağım şöyle. Şişlerim kısa olduğu için ilmeklerin tamamını almayacaktır. Burada da bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek şöyle ilmeklerimi çıkartacağım. Şu ikinci ilmeğim oldu. Şu 3. Bakın başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. 4 oldu. 5 ve son kez şuraya da bir girerek son kez bir ilmek daha çıkartıyorum burun kısmından. Bu da 6. ilmeğimiz oluyor. Yine biraz sert burası. Tığımdan yardım alacağım. Evet. Burun kısmına 6 ilmek başlamıştık. Buradan da 6 ilmek çıkarttık. Şimdi yine bir diğer şişime alacağım. Diğer taraftan 43 ilmek çıkartmıştık. Buradan da yine 43 ilmek çıkaracağız hanımlar. Bakın kenar ilmek yerlerine girerek sırasıyla ilmeklerimi çıkartıyorum. Şöyle 4 ilmek oldu. Devam ediyorum. 5, 6, 7. Bakın ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. 8, 9, 10. Şimdi hanımlar bu pembeli yerlere geldik. Bu pembeli yerde 3 tane pembe kenar ilmek yeri görünüyor. Kremde de 3 tane fakat karşıda 2 taneydi. Biz buralardan ikişer tane ilmek çıkaracağız. Çünkü buralarda bakın ip geçişlerinde hanımlar ben normalde sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeklerimi örmüyordum. Fakat ip geçişlerinde ördüğüm için burada kenar ilmek sayısı fazla görünebilir. Fakat biz yine diğer tarafta olduğu gibi yine ikişer ikişer ilmek çıkartacağız ki ilmek sayıları eşit olsun diye. Şimdi burada toplam 10 ilmeğim olmuştu. Devam ediyorum. Bakın pembe olan yere bir giriyorum. İlmek çıkarttım. 11. İkinci kez ilmek çıkartıyorum. 12. Krem olan yere giriyorum. Buradan da 2 kere ilmek çıkartacağım. Şu 13. Şu 14. Tekrar pembeye giriyorum. 2 kere buradan çıkaracağım. 15. 16. Gördüğünüz gibi buradan da ikişer ikişer ilmek çıkartıyoruz. Krem olan yere giriyorum. 17. 18. 19. 20. 21, 22,
22, 23, 24. Devam ediyoruz hanımlar. Krem olan bölüme geçtim. 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ve son kenar ilmek yerinde gelip ilmeğimi çıkartıyorum. 43. Hanımlar diğer taraftan 43 çıkartmıştık. Buradan da yine 43 ilmek çıkarttık. Şimdi geri döneceğiz. Diğer şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Tam olarak bu bölümü yapıyoruz hanımlar. Burada da haroşaya devam edeceğiz. İlmeklerimizi tamamen, bakın şu anda arka yüzdeyiz, düz olarak öreceğiz hanımlar. İlmeklerimizin tamamını düz öreceğiz. Bu şekilde. Yani haroşa düşecek ön tarafa böylece. İlmeklerimin hepsini sırasıyla düz örüyorum bu aşamada. Bu şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Zevkli örmesi de gayet zevkli bir model. Bir diğer için örerken hiç sıkılmadım. Çarçabuk örmüştüm. Yine devam ediyoruz örmeye. Buradaki ilk şişimizdeki 43 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Burun kısmındaki 6 ilmeğime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de haroşa yani düz olarak öreceğim. Sonra diğer şişime geçiyorum. Buradaki ilmeklerimi de yine düz öreceğim. Böylece kenarımızda bir diş haroşamız olacak hanımlar. Gördüğünüz üzere düz örmeye devam ediyorum buradaki ilmeklerimi de. Sıra sonuna kadar gideceğiz. Burada hanımlar 3 diş haroşa olması gerekiyor. Şu anda biz ilk haroşamızı yapmış bulunuyoruz. Son ilmeğime kadar devam edeceğim örmeye. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şöyle geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın ön yüzdeyiz ve bu kenarımızda bu şekilde bir diş haroşamız oluştu. Yine aynı işleme devam edeceğiz. Ön yüzdeyiz. Yine ilmeklerimizi hanımlar düz olarak öreceğiz. Yine bu şekilde. Düz örmeye devam edeceğiz. Yani düz derken haroşa örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde diğer uca kadar öreceğiz hanımlar. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde de yine haroşa yapacağız. Bu şekilde bu kenarımızda hanımlar toplamda bakın 1, 2, 3 diş haroşamız olması gerekiyor. Şu anda baktığımız anda burada sadece bir diş haroşamız var. Şimdi hanımlar bu kenarımızda 3 diş haroşamız olana kadar yani 2 diş haroşa daha yapalım, gelelim. Sonra da birlikte patiğimizin tabanını birlikte keselim. Evet hanımlar, bakın burada 3 diş haroşam olana kadar patiğimin yanlarını ördüm geldim. Sayalım 1, 2, 3. Şimdi tabanımızı yapmaya başlayacağız. Tabanımızı yapmak için de hanımlar öncelikle ilk şişimde 43 ilmeğim vardı. Burun kısmına kadar bu 43 adet ilmeğimi yine düz olarak öreceğim. Sonra burundan başlayarak tabanımıza geçeceğiz hanımlar. Öncelikle bu ilk şişimdeki 43 adet ilmeğimi düz olarak öreceğim. Yine haroşa. Dediğim gibi patiğimizde baştan sona haroşa örgü uygulaması yapıyoruz. Yine tabanımızda da haroşa kullanacağız. Haroşa örgü patik tabanında çok rahat oluyor hanımlar. Yani 2 kat örülen bir örgü olduğu için patik tabanında inanılmaz rahat oluyor. İlmek kaçırdım. Şu ilmeğimi de bir toplayayım. Ben bu tarz haroşalı modelleri o yüzden çok seviyorum. Bir de ayağı sarıyor. Güzel duruyor. Mutlaka deneyin. Örmeyenler varsa da tavsiye ederim. Bir deneyin. Yani rahatlığın farkına varacaksınız denedikten sonra. Hani uzaktan söyleyince çok daha anlaşılmıyor olabilir. Bu şekilde yine ilk şişimdeki ilmeklerimin tamamını haroşa olarak öreceğim 43 ilmeğimi. Bu şekilde. Şimdi burun kısmına geldik hanımlar. Burun kısmımızda 6 ilmek vardı. Her seferinde kenarlardan birer tane ilmek alarak 6 ilmeğimizi 14 ilmek olana kadar çoğaltacağız. Şöyle ki öncelikle ilk 6 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 6 ilmeğimi ördüm.
Ardından hemen bu sol taraftaki şişimden bir adet ilmeği örerek orta kısma ekliyorum. Orta kısımda böylece 7 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz hanımlar. Bu kısımda ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şişimde kalan, orta kısımda kalan ilmekleri yine düz olarak örüyorum. Bakın 7 ilmeğimi ördüm. Şimdi yine buradaki şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Orta kısımda böylece 8 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine orta kısımda 8 ilmeğim var. 8 ilmeğimi öreceğim. 8 ilmeğimi ördüm. Yine şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Bu defa orta kısmımızda 9 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri döneceğiz bir ilmek aldıktan sonra. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu orta kısımdaki 9 ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. 9. ilmeğimi. Yine şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Orta kısımda 10 ilmeğimiz oldu böylece. Ekledikten sonra ilmek geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şişimdeki 10 ilmeğimi bu şekilde düz olarak öreceğim. Hepsini düz örüyorum. 10. ilmeğimi de ördüm. Ardından şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekledim. Orta kısımda 11 ilmeğimiz oluyor. Geri dönüyorum. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şişimdeki 11 adet ilmeğimi yine bu şekilde düz öreceğim. Yani haroşa öreceğim. Burun kısmında böylece oval bir de görüntümüz oluyor ve ayak anatomisine de uygun oluyor o şekilde. Şişimdeki 11 ilmeğimi ördüm. Yine şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. 12 ilmeğimiz oldu ortada. Burada 14 olana kadar devam edeceğiz hanımlar. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şişimdeki diğer ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. 12. ilmeğimi de yine ördüm. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek yine orta kısma ekledim. Bu defa bu ortada 13 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüm. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şişimdeki 13 ilmeğimi öreceğim. Yine diğer şişimden bir ilmek örerek orta kısma ekleyeceğim. Böylece 14 ilmeğimiz olacak. Bakın 13. ilmeğimi de ördüm. Şişimden bir adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Böylece hanımlar orta kısımda 14 ilmeğimiz oldu. Sayalım dilerseniz 4, 8, 12, 2 de burada 14 ilmek. Şimdi patiğimizin tabanını hanımlar bakın bu şekilde 14 ilmek üzerinden keseceğiz. Şöyle baktığımızda da burada da hafif oval bir görüntü oluştu patik burun kısmında. 14 ilmek olarak da şöyle devam edeceğiz hanımlar. Yine ipimiz karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Bu aşamada hanımlar ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Yani tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Ardından kesim yapacağım. Bakın ilk 13 ilmeğimi ördüm. Yani tabanımda son bir ilmeğim kaldı. Bu bir ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek öreceğim. Şöyle iki ilmeğimi birlikte toplayarak örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz. Bu şekilde 14 ilmek olarak devam ediyor hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü. Hani bu şekilde hanımlar ilk 13 ilmeğimizi örüyoruz. İlk 13 ilmeğimizi örüyoruz. Tabanımızda son bir ilmeğimiz kaldı. Bakın sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu kenarlardaki şişlerimizdeki ilmeklerimiz de böylece her seferinde birer birer eksiliyor. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan ilk 13 ilmeğimi öreceğim. 14. ilmeğimi örerken kesim yapacağım. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. 14. ilmeğim yani. Şişimden bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Geri dönüyorum yine. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine son bir ilmeğimi kalana kadar öreceğim tabanımda. Bakın buradaki sonuncu ilmeğimi yani 14. ilmeğimi örerken de şişimden ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Patiğimizin tabanı bu şekilde ilerleyecek hanımlar. Gördüğünüz gibi 14 ilmek olarak tabanımızı keseceğiz. Hanımlar biz bu kesme işlemine bu yanlardaki şişlerimizde ilmeklerimiz var. Bu ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. 14 ilmek üzerinden patiğimizin tabanını yapacağız. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi 14 ilmek olarak son kenar ilmek yerlerimiz, son ilmeklerimize kadar hepsini keselim gelelim. Sonra da birlikte patiğimizin arka bölümünü yapalım. Evet hanımlar, patiğimin tabanını kenarlardaki ilmeklerin bitene kadar sizlere tarif ettiğim gibi
kestim geldim. Burada sadece 14 ilmeğim kaldı. Çünkü kenarlardaki ilmeklerimiz kalmadı. Bu aşamadan itibaren hanımlar artık patiğimizin bu arkasını yapacağız. Buraları yapacağız. 14 ilmek üzerinden arkası örülecek. Öncelikle ipimi yine karşıda hanımlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka bölümde de yine haroşaya devam ediyoruz. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Yani ilk 12 ilmeğimi örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Şimdi şişimde 13 ilmek kaldı. Bu aşamada hanımlar bakın kenar ilmek yerleri var sırada. Kenar ilmek yerine giriyorum ilmeğin iki kanadına birden. Bir adet ilmek çıkarttım. Tekrar 14 ilmeğim oldu arkada. Geri dönüyorum. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Arkası böyle yapılıyor hanımlar. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken şöyle geri dönüyoruz. Ön yüzden ilmek çıkartıyoruz şuradan. Bakın kenar ilmek yerine girdim. Buradan bir adet ilmeğimi çıkarttım şu kenarlardan. Şöyle. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bu şekilde. İlmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerimiz bakın yeri belli. Burası. Buraya giriyorum. Bir adet ilmek çıkarttım. Geri dönüyoruz hanımlar yine. İpim karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz. Sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmek çıkartıyoruz. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek ördüm. Geri dönüyorum. Burada ön yüzde ilmek çıkarıyorduk. Bakın buradaki kenar ilmek yerine girdim. İlmeğin iki kanadına birden ilmeğimi çıkartıyorum. Böyle devam ediyoruz hanımlar. Arkada yapılacak bir detay yok. Yapacağımız işlem bundan ibaret. Yine örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim var. İkisini birlikte keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerimiz. Bakın şu bölüme geldik artık. Şu bölüme geldik. Buradaki sıradaki kenar ilmek yerimiz hemen şurası. Üst bölümden girip buradan şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle ilmeğin iki kanadına birden girip ilmeğimi çıkartıyorum. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen ilmeklerimi sırasıyla haroşa örüyorum. Bu şekilde. Son 2 ilmeğimi yine kesiyorum. İkisini birlikte örüyorum. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Yine burada da hanımlar şu bölümden ilmek çıkartmaya devam edeceğiz. Bakın bu bölüme geçtik şuradan. Kesim yaptığımız yerlerde bu kenarda. Buraya şöyle giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Bu şekilde. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar devam edeceğiz arka bölümde. Buraya ve buraya kadar. Buraya böyle devam edeceğiz hanımlar. Patiğimizin arkasını böyle yapacağız. Şimdi son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimizin bu arka bölümünü örelim ve gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimin arkasını bakın bu şekilde tamamladım ve geldim, topuğumuzu yaptık. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. Yine ikişer ikişer toplayarak hanımlar ilmeklerimizi kesebiliriz. Şöyle çok sıkı bir kesim yapmayalım. Ayağın bilek tarafına denk geldiği için bu bölüm. Hafif esnek bir kesim yapalım. Şöyle ikişer ikişer kesiyorum. Ya da tığ ile de kesim yapabilirsiniz hanımlar. Artık nasıl kolayınıza gidiyorsa. Şöyle tığ ile göstereyim. Yine ilmekleri ikişer ikişer bu şekilde tığ ile de toplayabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Son bir ilmeğim kaldı. Yine bunu da kesiyorum. Ardından burada şöyle tümsek bir görüntü olmasın diye hemen dibine şöyle batıyorum hanımlar. Bu şekil. Hanımlar patiğimizi böylece tamamlamış olduk. Ben bir de patiğimin şu kenarına kenar oyası yaptım. İlk sırayı krem, ikinci sırayı da pembe ile yaptım. Yapacağımız işlem şu hanımlar, sadece sık iğne yöntemi uyguladım. Hemen öndeki kenar ilmek yerine batıyorum. İlmeğin iki kanadına birden şöyle sık iğne yapıyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek sık iğne yapıyoruz. Çok sıkı bir sık iğne yapmayalım. Bunu da yine bakın ilmekleri hafif esnek tutuyorum. Bu şekilde yapıyorum. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek sık iğne yöntemi uyguluyorum. İki sıradan oluşan kenar oyamın ilk sırası bu şekilde yapılıyor. Böyle. Şimdi hanımlar ilk başladığımız yere kadar, yani buraya kadar krem ipimiz ile sık iğnemizi böyle dolanıp gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar bu şekilde sık iğnemi krem ipimle yaptım geldim. En son buraya bir tane zincir çekip ipimi keseceğim. Kenar oyamızda ilk sıramızı böylece
tamamlamış olduk. Hemen bu ipimin ucunda gizleyip şimdi ikinci sıramızı da pembe ipimizle yapacağız. Sade de kullanabilirsiniz fakat kenar oyası bu modele çok yakıştı hanımlar. Sizlere de yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi de renkli ipimi ekleyeceğim. Pembe ipimi aldım elime. Şöyle öncelikle bir tane ilmek oluşturacağım. Şöyle ipimi doluyorum. Tığım ile bir tane ilmek oluşturuyorum. İlmeğimi hemen ilk bitirdiğimiz yere şuraya ilk sık iğnenin içine batarak ilmeğimi buraya sabitliyorum. Hanımlar bu defa da ters sık iğne yapacağız. Yani tersten gideceğiz. Bu sol tarafa doğru değil de sağa doğru kayacak. Bakın bir önceki kenar ilmek yerine böyle kenar ilmek yeri derken sık iğnemin içine batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Bir önceki sık iğnemin içine batıyorum. Buradan bir tane ilmek çıkarttım. Tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Ters sık iğne yöntemiyle kenar oyamızın ikinci sırasını yapıyoruz hanımlar. Bir gerideki sık iğnenin içine batarak ilmek çıkarttım. Tığımdaki iki ilmeği topladım. Yapacağımız işlem böyle. Çok yakıştı hanımlar bu kenar oyası patiğimize. Bakın bir önceki kenar ilmek yerine batıyorum. İlmek çıkarttım. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Sırasıyla hanımlar bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Tek fark şu, ters sık iğne yapmamız. Yine devam edeceğiz. Yine bakın bir öndeki bir gerideki sık iğnenin içine batıyorum tığımı. Buradan pembe ipimle ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu şekilde hanımlar bu ilk başladığımız yere kadar buraya kadar ters sık iğne yöntemiyle oyamızı yapalım gelelim. Evet hanımlar ilk başladığım yere kadar oyamı yaptım geldim bitti. Şimdi buraya da bir tane bir zincir çekip artık pembe ipimi de kesiyorum. Kenar oyamızı da böylece tamamladık. Hemen bu pembe ipimin ucunda gizleyeceğim hanımlar. Bu ip uçlarını tamamen gizleyelim. Patiğimizin önündeki dahil bütün ipleri, kesmiş olduğumuz ipleri falan. Hani patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün hanımlar. İp gizlemek bu nedenle önemli bir detay. Benim için öyle en azından. Şöyle. Evet patiğimiz bitti hanımlar. Bakın haroşalı bir model. Gayet de açılma özelliğine sahip, esnek. Bir de ayaktaki duruşuna bakalım modelimizi. Hemen ayak mankenimi şöyle alıyorum. Patiğimi giydireceğim. Bir de öyle görelim. İnşallah hanımlar ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet. Güzelce şöyle giydirdim patiğimi de bakın. Şeklimiz böyle. Görüntü itibariyle. Bakın modelimiz, tabanımız, topuğumuz bu şekil. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.